Sürekli hücum yapmanıza rağmen bir türlü gol atamıyor musun? Rakip defans etten duvar mı örüyor? eFootball 2026 Mobile'da sadece profesyonellerin bildiği, oyunun kaderini değiştiren 10 gizli hücum taktiğini bu videoda sizlerle paylaşıyorum. Özellikle 7. maddedeki teknik en zor rakipleri bile çaresiz bırakacak. Maç kaybetmekten sıkıldıysan videoyu sonuna kadar izle, çünkü gol makinesine dönüştüreceğim sizleri. Birinci tekniğimiz garantici oyun kurulumu. Çoğu oyuncunun yaptığı en büyük hata topu alır almaz dikine uzun toplar atmaktır ya da ara pasına basarak atağı başlatmaya çalışıyordur. Bunun yerine kısa pasları tercih edin. Rakip defans boşluk vermediği sürece yana ve geriye pas yaparak oyunun temposunu siz belirleyin. Sabırlı olmak rakibi hata yapmaya zorlamanın ilk adımıdır. İkinci taktik, hızlı koşma tuşuna sınır koyun. Ekranda hızlanma düğmesine sürekli basılı tutmak oyuncunun topu ayağından açmasına neden oluyor. Topu sürerken sadece önünüzde boş bir alan varsa hızlanın. Rakip size yaklaştığında parmağınızı hız butonundan çekin. Böylece topu daha sıkı kontrol eder ve ani dönüşler yapabilirsiniz. Üçüncü tekniğimiz duvar paslarıyla savunmayı delin. Pas butonuna bastıktan sonra hemen sonra yön düğmesine yukarı doğru kaydırarak ver kaç mekaniğini devreye sokun. Pası veren oyuncu durmak yerine hemen ileri koşacaktır. Rakip stoperlerin arkasına sızmak için mobildeki en etkili silahtır. Dördüncü tekniğimiz ani yön değiştirme ve bilek hareketleri. Rakip defansla karşı karşıya kaldığınızda hızlanma butonuna kısa bir dokunuş yapıp aynı anda yön düğmesine sertçe başka bir yöne çekin. Oyuncu topu aniden o yöne dürterek rakibi ters ayakta bırakır. Bu keskin dokunuş tekniği kaleye giden yolu açmak için çok pratiktir. Beşinci tekniğimiz yanıltıcı vuruşlarla kaleciyi aldatın. Şut çekiyormuş gibi yapıp son anda vazgeçmek kaleci ve defansı yere yatırabilir. Hemen ekranda bir kaydırma hareketi yaparak vuruşu iptal edin. Boşa atlayan savunmanın yanından geçip topu boş ağlara göndermek çok daha kolay olacaktır. Altıncı tekniğimiz yan hatlardan bindirme yapın. Bek oyuncularınızı hücuma dahil edin. Kanat oyuncularınızla topu saklarken arkadan bindirme yapan bek oyuncunuza pas çıkartın. Sahayı genişletmek merkezi savunan rakiplerin düzenini bozar ve size orta açmak için geniş alanlar sunar. Yedinci tekniğimiz süper yedek oyuncular. Oyunda gizli silahımız bu olacak. Maçın 61. dakikasından sonra oyunun kaderini değiştirmek istiyorsanız kadronuzda mutlaka süper yedek becerisine sahip oyuncular bulundurun. Bu sadece bir isim değil, oyunun kodlarında saklı devasa bir avantajdır. Peki bu özellik nasıl çalışıyor? Süper yedek becerisi olan bir oyuncuyu ikinci yarıda oyuna sürdüğünüzde o oyuncunun tüm ana yetenekleri hız, şut, bitiricilik geçici olarak yükselir. Rakip defans oyuncularının enerjisi dibe vurmuşken sizin süper yedek oyuncunuz sahaya taze bir güç ve ekstra hızla girer. Peki süper yedek oyuncusu nasıl kullanılmalı? Burada önemli olan zamanlama, fark yaratmak, taktik. En etkili verim için 60. ve 70. dakikalar arasını bekleyin. Fark yaratmak istiyorsanız eğer maç kilitlenmişse veya gerideyseniz bu oyuncuları doğrudan rakip stoperlerin yorgun olduğu bölgelere yönlendirin. Taktik olarak da yorulmuş rakip beklerin karşısına hızlı bir süper yedek kanat oyuncusunu koyduğunuzda sadece hız butonuna basarak bile savunmayı darmadağın edebilirsiniz. Unutmayın, ilk 11 ile maça başlarsınız ancak yedek kulübesi maçı size kazandırır. 8. tekniğimiz güçlü isabetli şutların zamanlaması. Şut butonunu sağa veya sola kaydırarak çok daha şiddetli vuruşlar yapabilirsiniz. Ancak bu vuruşun hazırlık süresi biraz daha uzundur. Bu yüzden sadece etrafınızda kimse yokken veya ceza sahası dışında sert bir vuruş yapacağınızda kullanın. Normal şut çekmeden önce elinizi depardan çekin, topu tamamıyla kontrol edin, oyuncuyu hafif çapraza getirin ve şuta basın. Bu şekilde gol olma ihtimali daha çok artacaktır. Dudak uçukladan şutları arkanızda oyuncu varken yapmayın. Arkanızda oyuncu varsa ve ceza sahasına yakınsanız çift vuruş yaparak şuta bastığınız takdirde gol olma ihtimali artacaktır. Çift vuruş yapmak için oyuncunun ek becerilerine bakmanız yeterlidir. Oyuncunun ek becerilerine çift vuruş özelliği olmalıdır. Çift vuruş yapmak için depara bir kere bas, sonra yön çubuğunu oyuncunun bakmış olduğu yöne doğru ittir ve şuta bas. 9. tekniğimiz yakın kontrol ve hassas top sürme. Kalabalık defansın içine girdiğinizde
Hız butonunu tamamıyla unut. Sadece yön düğmesiyle küçük hareketler yaparak topu ayağınıza çok yakın tutun. Bu sayede en dar alanlarda bile rakip oyuncuların arasından sıyrılıp vuruş açısı bulabilirsiniz. 10. tekniğimiz çizgiye inip geriye çıkarılan paslar. Doğrudan kaleye gitmek yerine kanattan kale çizgisine kadar inmeye çalış. Kaleye paralel, geriye doğru yerden atacağınız paslar kaleciyi ve stoperleri etkisiz hale getirir. Geriden gelen oyuncunuzun bu pasa yapacağı tek dokunuş genellikle golle sonuçlanır. Böyle videoların devamı için ve bu kadar emeğin karşılığında yapmanız gereken tek şey video like atmak ve kanala henüz abone değilseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.